Merhaba sevgili dostlar, yepyeni bir dijital tasarım içeriğiyle yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Photoshop programıyla düz bir elbiseye gerçekçi bir desenin nasıl uygulanabileceğini sizlere göstermek istiyorum sevgili dostlar. Vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. Öncelikle deseni uygulayacağımız fotoğrafı açıyoruz sevgili dostlar. Ben şöyle bir fotoğraf seçtim. Bakın beyaz giymiş bir kadın ve elbisesinin üzerinde herhangi bir desen bulunmuyor. Önce ben fotoğrafın kalitesini biraz iyileştirmek istiyorum, renklerini sevgili dostlar. Filtreye girip Camera Raw filtresini çalıştırıyorum. Daha sonra otomatik diyorum hızlı bir şekilde. Evet, az da olsa bir iyileşme sağlamış olduk sevgili dostlar. Bunu yaptıktan sonra şimdi resmi biraz büyütmek istiyorum. Evet. Büyütüyorum. Şöyle biraz yaklaştırayım sevgili dostlar. Evet. Şimdi sol taraftaki bakın hızlı seçim aracını seçiyorum sevgili dostlar. Bakın buradaki hızlı seçim aracı, ortadaki seçenek. Bunu seçtim sevgili dostlar. Şimdi kıyafeti seçmek istiyorum sevgili dostlar. Mouse'umu sağ tıklayıp bırakmadan evet bakın kıyafeti seçtim. Ancak bazı yerleri ekleyip çıkartmam gerekiyor sevgili dostlar. Örneğin şu elbisenin askılarını da eklemek istiyorum. Onu biraz yaklaştırayım şöyle büyütüp. Evet. Bakın üst tarafta tekrardan tıklatıyorum şeyi. Hızlı seçim aracını bakın. Üst tarafta üzerinde artı olan fırçayı seçiyorum. Sevgili dostlar. Buradan yine aynı şekilde evet bakın seçtim. Daha sonra şurayı da ekliyorum. Diğer askısını da. Bakalım. Evet. Ancak bakın şimdi şu kolu hariç tutmamız gerekiyor. Bu sefer de üst taraftaki eksi üzerinde eksi işareti bulunan fırçayı seçiyorum ve bakın yine mouse'umun sağ tuşunu tıklatarak dahil olmasını istemediğim görüntüleri siliyorum buradan sevgili dostlar. Bakın şu elbisenin şu kısmını da aradaki boşluğu da silmem gerekiyor. Evet, orayı da sildim. Şimdi tekrardan artı fırçayı ekleyi tıklatıp şimdi eklemeleri yapacağım. Şu kısımları da daha hassas olmasını istiyorum. Daha düzgün olsun diye. Evet. Seçtim oraları da. Sevgili dostlar. Bakalım şöyle kontrol edelim. Evet. Yalnız şurada şu kısmı biraz hariç tutacağım. Evet. Burası da tamam. Şurayı dahil edeceğim. Elin üst kısmı. Evet. Şimdi eli hariç tutmamız lazım. Şimdi geri gelelim. Evet, biraz hassas çalışmamız lazım sevgili dostlar. Birazcık daha büyüteyim burayı.
Tekrar hızlı seçim aracımı seçiyorum. Olmadı. Şimdi fırçanın boyutunu birazcık daha küçülteyim. Şu kısmı için. Evet. Evet, oldu şimdi. Bakalım. Şimdi uzaklaştıralım burayı. Sevgili dostlar. Evet. Bakın. Şu anda seçim işini tamamlamış olduk. Sevgili dostlar. Bunu yaptıktan sonra bakın layer bölümüne geliyorum sevgili dostlar. Ctrl C ile yeni bir katman ekliyorum. Bakın sağ tarafta yeni bir katmanımız oluştu. Katman 1 diye. Katman 1 seçiliyken sevgili dostlar üzerine mouse'umun sağ tuşu ile tıklatıp açılan menüden bakın akıllı nesneye dönüştür seçeneğini tıklatıyorum. Evet, şu anda akıllı nesneye dönüştürdük bunu. Şimdi sevgili dostlar bunu yaptıktan sonra dosyanın içerisine girip bunu önce bir farklı kaydediyoruz. Şimdi buna şöyle diyelim. Kadın 1 olsun. Kaydet dedim. Tamam diyorum herhangi bir değişiklik yapmadan. Bunu yaptıktan sonra sevgili dostlar şimdi artık uygulamak istediğimiz deseni seçiyoruz. Bakın ben şuradaki deseni seçmek istiyorum sevgili dostlar. Basit bir şekilde aktarıyorum. Siz farklı şekilde aktarabilirsiniz oraya. Bakın tuttum, mouse'la tuttum, Photoshop üzerine geldim ve bıraktım sevgili dostlar. Bunu yaptıktan sonra bunun önce bir opaklığını düşürüyorum. Şöyle geçirgenliğini alttaki resmi görebilmek açısından. Bunu yaptıktan sonra sevgili dostlar şimdi bunu boyutunu ayarlayacağım. Şu şekilde. Evet. Bakın. Bu şekilde ayarladım bunu da. Ayarladıktan sonra şimdi buradan yukarıdan tamam tıklattım. Daha sonra opaklığını tekrardan eski haline getirdim. Buraya kadar tamam mı sevgili dostlar? Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın mouse'unuzun yeniden bir daha göstereyim. Bakın yeni oluşan katmanın üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Bu sefer kırpma maskesi oluştur diyorsunuz sevgili dostlar. Bunu tıklatacağız. Veya şunu da yapabilirsiniz. Alta basılı tutarak yine bakın şimdi yeni katman ile bir altındaki katmanı üzerine geldiğimizde mouse'umuza bakın yeni bir işaret görüyorsunuz. Bu şekilde de mouse'unuzun sol tuşunu tıklatarak bu şekilde de yapabilirsiniz aynı işlemi. Ama ben şu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Kırpma maskesi oluştur. Evet bakın. Kırpma maskesini oluşturduk. Ve gördüğünüz üzere bakın. Hiç gerçekçi durmuyor. Sanki yapıştırılmış gibi duruyor. Dolayısıyla şimdi bunu biraz gerçekçi hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için filtre, üstteki filtre menüsünü tıklatıyorum sevgili dostlar. Açılır menüden bakın deforme et seçeneğini
üzerine geliyorum ve yeni açılan alt menüden öteleyi seçiyorum sevgili dostlar. Burada şu ayarı dikkat edeceksiniz sevgili dostlar. Yatay ölçek 10, dikey ölçek 10 olacak şekilde. Sizde farklıysa bunu 10-10 ayarlayabilirsiniz. Bakın kenar piksellerini yenile diye seçilmiş, tanımlanmamış alanlar kısmında biz buradan etrafını sarı seçiyoruz. Bakın etrafı sarı seçiyoruz. Ötelenme eşlemesi sevgili dostlar tam sığdırda kalacak. Başka da bir değişiklik yapmayacaksınız. Ekranda şu anda sizin gördüğünüz ayarlar olacak. Daha sonra tamam diyoruz. Ve az önce kaydettiğimiz bakın dosyayı seçmemizi istiyor. Bakın kadın bir dosyasını seçiyorum ve aç diyorum. Ve bu şekilde bir işlem uyguladı ama hala sevgili dostlar bakın gördüğünüz üzere hala gerçekçi değil. Bu sefer ekranımızın sağ tarafındaki bakın şu normal yazan kısımdan buradan sevgili dostlar çoğaltı tıklatıyoruz. Bakın burada farklı seçenekler var. Bakın normal, erime, koyulaştır. Bakın koyulaştıra getirdiğimizde görüyor musunuz sevgili dostlar? Son derece gerçekçi gözüküyor. Çoğalt dediğimizde daha da güzel gözüküyor. Bakın farklı seçenekleri gösteriyorum size. Renk yanması. Siz bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Evet bakın. Ama ben buradan çoğaltı seçiyorum sevgili dostlar. Bunu seçtikten sonra bakın son derece gerçekçi hale geldi. Ama bunu şu şekilde biraz daha üzerinde işlem yapabiliriz. Şu şekilde. Bakın yine ekranımızın sağ alt tarafında FX yani katman stili ekle simgesini tıklatacağız. FX bakın burada. Sağ altta. Bunu tıklatıyorum sevgili dostlar. Açılan menüden karıştırma seçeneklerini tıklatıyorum. Bakın. Karıştırma seçeneklerini tıkladıktan sonra buradan şimdi ışığını ve opaklığını ayarlayacağız. Şimdi ışığı ayarlamaya gerek yok sevgili dostlar ama ışığınız yetersizse bakın şuradaki şeylerden de ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde bakın biraz daha beyazlaştırabilirsiniz. Ben ihtiyaç duymuyorum. Şu şekilde daha iyi duruyor sevgili dostlar. Bakın size göstermek açısından yapıyorum bunu. Evet. Şimdi buradan opaklığını biraz düşüreyim sevgili dostlar. Çok az. Evet. Ve dolgu opaklığını da azıcık ayarladığımda evet gayet iyi gözüküyor sevgili dostlar. Ve tamam diyorum. Bakın sizlere de göstereyim bunu. Şimdi bunu azıcık daha bakın son derece gerçekçi gözüküyor. Hatta size biraz yaklaştırarak göstereyim sevgili dostlar. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Kıyafetin üzerindeki kıvrımlar olduğu gibi işlenmiş. Son derece profesyonel bir işçilik çıktı sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Geldik bir programın daha sonuna. Bugünlük de bizden bu kadar.
Ancak eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zillerinizi açmayı ve fikirlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.